Merhaba arkadaşlar. Birkaç ilmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz 0-6 aya uygun yeleğin çalışmasını yapacağız. Bu yelekte farklı olarak yaka düşürme tekniği uyguladım. Ekstra bir de yaka çalışması yaptık. Onun haricinde dediğim gibi daha önceki modellerde genelde 1-1,5 yaşa uygun ya da 2 yaşa uygun yelek modelleri yapmıştım. Bunda da dedim bir tık daha küçük, yani yeni doğan modeli olsun. Hiç yeni doğan çalışmadığımız için yelekte. O yüzden bu sefer de dedim yeni doğan çalışması yapalım diye küçük bir yelek örmek istedim. Yeleğimizin ölçüsünü de vereyim hemen sizlere. Evet, yeleğimin boyu arkadaşlar 28 santim. Eni de 24 santim arkadaşlar. Dediğim gibi 0-6 ay bebeklerinizde rahatlıkla olabilecek bir boyutta. Yeleğimizin üst kısmında, roba kısmında model çalışmamız var. Modelimiz de burgu gibi görünüyor fakat burgudan biraz farklı ama yine de hoş görünen küçük bir detay çalışması oldu bu şekilde. Evet arkadaşlar, dilerseniz yeleğimizin yapılışına başlayalım. Ondan önce ben yine Kartopu Baby One ipi kullandım. Bebe ipini tercih ettim ve 3,5 numaralı şiş kullandım arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar, her videomda da söylüyorum. Kullandığınız ipinize, şişinize göre ya da elinizin sıkılığına, bolluğuna göre modelinizin büyüklüğü, küçüklüğü fark edecektir. O yüzden ben ara ara ölçerek size santimini söylüyorum. Ona göre kendiniz ipinizi, şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. Evet, kanalıma eğer abone değilseniz arkadaşlar, abone olursanız o şekilde bana destek olursanız çok sevinirim. Buyurun, şimdi hep beraber yeleğin yapılışına başlayalım. Evet arkadaşlar, ben 3,5 numaralı şişime toplamda 75 ilmek attım ve 4 sıra haroşamı ördüm. Şimdi kullandığım ipi göstermek istiyorum ilk önce. Kartopu Baby One 100 gram ağırlığında, 250 metre uzunluğunda anti-peeling bir ip arkadaşlar. Renk numarası da K705. Çok tatlı bir lila rengi. Evet, şimdi yeleğimizin ayrımlarını yapacağız ilk önce. Bu yeleğimizde arkadaşlar yaka düşürme tekniği de uygulayacağız. Evet, yine her zamanki gibi 7 tane başta ve 7 tane de sonda ilik düğme patlarımız olacak. Onlar yeleğimizin sonuna kadar haroşa olarak devam edecek. Evet, şimdi başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1. Ön beden için arkadaşlar, onu da söyleyeyim ilk önce, 13 ilmek öreceğiz. 7 tane patımızla beraber toplamda 13 ilmek öreceğiz. Evet, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Evet, bu 13 ilmeğin 7 tanesi haroşa olarak devam edecek. Diğerleri de düz örgü olarak devam edecek. 13 tane ördük. Bir tane doluyoruz ve arada ara ilmek olarak 6 ilmek örüyoruz modelimiz için. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmek ördüm. Bir tane doladım. Şimdi kolumuz için
4 tane ilmek öreceğiz. Hemen artırmadan sonra 1, 2, 3 ve 4. Bir tane doluyorum ve tekrar ara ilmeğimiz 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeğimizi ördük. Bir tane doladık ve 17 ilmek arka için öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Evet, 17 tane arka için ilmeğimizi ördük. Bir doladık. Tekrar 6 tane ara ilmek. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir tane daha doladık ve 4 tane kol için. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar bir doladım. Tekrardan ara ilmek 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir tane daha doluyorum. 13 tane de ön ilmek kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7. Evet. Bu 7 ilmeğimizi de haroşa olarak örüyoruz. Evet, ön beden için toplamda 13 ilmeğimiz var. Şimdi arkadaşlar tekrar edelim. Ayrımlarımızı yaptık. Önler için 13'er ilmek, ara ilmeklerimiz 6'şer tane, kol ilmeklerimiz 4'er tane ve arka ilmeğimiz de 17 tane. Şimdi 4 ilmek kollarımız için ama sizin küçük ya da az gelmesin, çünkü bu sefer modelimizden dolayı ara ilmeklerimiz 6 tane. O yüzden ara ilmeklerimiz 6 tane. O yüzden ara ilmeğimizin 3 tanesi kolumuza eklenecek, 3 tanesi ön bedenimize. Tekrardan bu taraftaki 3 ilmeğimiz de kolumuza eklenecek. Normalde 6 ilmek daha eklenecek. Başlangıç için söylüyorum, 10 ilmekle başlamış gibi olacağız. O yüzden 4 ilmek sizi yanıltmasın. Zaten bu ördüğümüz yelek daha küçük boyutlarda olacak. Yeni doğana olabilir, 3-6 ay, onu hani öyle küçük bir yelek yapacağım. Bunu o şekilde yapmayı düşünüyorum. O yüzden sayıları da zaten az olacak. Şimdi arkadaşlar arka tarafa döndük. Bu sırada bütün ilmekleri ters örgü öreceğiz. Ön 7 ve arkada en sonda 7 ilmek kalacak şekilde onları haroşa olarak öreceğiz. İlik düğme patlarımızı. Diğer bütün ilmekleri ters örgü olarak öreceğiz. Yalnız şimdi burada bu sırada yaka düşürme tekniği de uygulayacağız. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi bütün ilmekleri ters örgü olarak öreceğim. Artırmış olduğumuz ilmekler de dahil.
Evet, şimdi ben ters örgülerimle ön bedenimin oraya kadar öreceğim. Ondan sonra yaka düşürme tekniğine beraber başlayalım arkadaşlar. Şimdi ben öreyim ön bedene kadar. Sonra geri geleceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi sadece ön bedenim kaldı. Burada ara ilmeklerimi ördüm 6 tane. Bir tane de hemen yanında artırmış olduğum ilmeği ördüm. 2, 4, 6 ve 7 tane ilmeğim zaten haroşa olarak devam edecekti. 2, 4, 6 ilmeğim var. Bu 6 ilmeği arkadaşlar ikişer ikişer alacağım. Şimdi 2 tanesini öreceğim. 1, 2 ilmeğimi ördüm. Normalde sıranın başına kadar gitmem lazım. Ama yaka düşürme tekniği uygulayacağım için 2 ilmeğimi ördüm ve çeviriyorum örgümü. Bu taraftaki kalan ilmekleri şimdilik örmüyorum. Evet. Tekrar buradan başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ördüm. 2 ilmeği ördüm. Bakın bir tane de artırmış olduğum ilmek vardı zaten. Onu da ördüm ve bir tane artırdım. Evet, ara ilmeğim 6 tane. 6 ilmeğimi örüyorum. Artık saymama gerek yok. Çünkü bakın artırma yerlerimiz çok açık belli. Burada da bir ilmek artırıyorum ve örmeye devam ediyorum. Evet, bakın yine artırmış olduğumuz ilmek ve 6 tane ara ilmeğim, bir tane artırdım. Bir tane artırıyorum. Evet, bakın artırma yerlerimiz zaten artık belli. O yüzden artık saymaya da çok gerek yok. Evet, şimdi arka ilmeklerimizi örüyoruz. Şimdi aynı yaka düşürme tekniğini burada da bu tarafta da uygulayacağız. Evet, bir tane artırdım. Ara ilmeklerimi örüyorum. Bir tane daha artırıyorum. Kol ilmeklerimi örüyorum. Bir tane daha artırıyorum ve 6 ilmeğimi örüyorum. Ve tekrardan bir tane artırıyorum. Evet, artırma ilmeğimi ördüm. Bakın burada da 2, 4, 6, 7 tane haroşam var. 6 tane de düz örgülü ön beden için ilmeğim var. Burada da 2 ilmeğimi örüyorum. 1, 2 ve geri dönüyorum. Buradaki ilmeklerimi örmüyorum. Evet, şimdi bu sırada modelimize de başlayacağız. Evet, ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi 6 ilmek var arkadaşlar. Bakın 2, 4, 6. Şimdi normalde bu şekilde örüyorum. Bakın. Yalnız şimdi burada modelimizi yapacağımız için başına bir kere ve 2 kere doluyoruz. Öyle çıkartıyoruz. İlmeğimizi takıyoruz.
Bakın. Bir kere, iki kere ve çıkartıyoruz. Normalde bu şekilde örüp geçmem lazım ama bir, iki kere doluyorum. O şekilde çıkartıyorum. Bir, iki kere doladım. Çıkardım. Bir, iki kere doladım ve çıkardım. Bir, iki kere doladım ve çıkardım. Evet. Arka tarafta işlemimiz sadece bu kadar. Evet. Şimdi devam ediyoruz kol ilmeklerimizle. Tekrardan yine göstereceğim. Evet. Şimdi tekrar ara ilmeklerimize geldik. Çok kolay model aslında arkadaşlar. Evet. Bakın doluyorum. Normalde ters öreceğim ya, bir tane örüp çıkmam lazım. Ama modelimi uyguladığım için bir tane doladım. Artı bir tane daha doluyorum ve çıkartıyorum. Bir tane doluyorum ve bir tane daha doluyorum. Şundan çıktı. Pardon. Bir tane doladım. Tekrar bir tane daha doladım ve çıkardım. Evet. Kaçtı. Evet. Tekrardan doluyorum. Bir daha doluyorum ve çıkartıyorum. Zaten biraz yaptıkça alışacaksınız. Bakın doluyorum ve bir tane daha doluyorum. Evet. Tekrardan 6 ilmeğimizi de aynı şekilde. Yalnız ilmeklerinize dikkat etmeniz lazım. Bazen ipleriniz kaçabiliyor. 1, 2 ve çıkardım. Evet. Devam ediyorum. Şimdi arka ilmeklerimi örüyorum. Örgümüzü arka tarafta ters örgü, ön tarafta düz örgü olarak yapacağız. Evet. Ve ara ilmeklerime geldim. Şimdi tekrardan bakın. Bir doladım, iki doladım ve çıkardım. Bir doladım, iki doladım ve çıkardım. Bir doladım, iki doladım ve çıkardım. Bir, iki. Evet, bazen de olmayabiliyor. Evet, bu şekilde. Arka tarafta yapacağımız uygulama bu şekilde modelimizi yaparken. Bir, iki. Evet. Ve kol ilmeklerimizi örüyoruz. Şimdi tekrardan yaka düşürme tekniği uygulayacağız. Evet. Tekrar ara ilmeklerimize geldik. Ve son ara ilmeklerimiz 1, 2 doladım ve çıktım. 1, 2 doladım ve çıktım. 1, 2 doladım ve çıktım. 1, 2 doladım ve çıktım.
Bir, iki. Bir, iki. Evet. Ara ilmeklerimizi de ördük. Şimdi örmeye devam ediyoruz. Bakın, bir önceki sırada buradan geri dönmüştük. 2, 4, 6 ve 7 ilmeğimiz hariç 4 ilmeğimiz kalmıştı. Bu 4 ilmeğin 2 tanesini daha örüyorum. 1, 2. Buradan geri dönüyorum. Evet. Şimdi örgüme buradan başlayalım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Ön beden için ilmeklerimi örüyorum. Evet. Ördüm ve bir tane artırıyorum. Şimdi burada arkadaşlar ilmeklerimiz uzayacak. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane uzunca ilmeklerim var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın ilmeklerimiz uzadı. Bu şekilde. Şimdi bu ilmeklerimizi 3 tanesine, arkadaki 3 tanesine ayırıyorum. Öndeki 3 tanesi şişime takıyorum ve tekrardan buradaki şişime geçiriyorum ve örüyorum. Evet. Bakın çaprazlanmış oldu. Şimdi ördükçe zaten modelimiz kendisini daha güzel gösterecek. Şimdi bir tane daha doluyorum. Kol ilmeklerimi örüyorum. Evet. Yine geldik. Ara ilmeklerime bir tane artırdım. Tekrardan ilmeklerimi açıyorum. Evet. İlmeklerimiz tekrardan bakın uzadı. Evet. Şimdi bu ilmekleri tekrardan çaprazlayacağım. Çıkardım. 3 ilmeğimi buraya takıyorum. 3 ilmeğimi tekrar buradan takıyorum ve örüyorum. Evet. Tekrardan bir tane doladım ve ara ilmeklerimi örüyorum. Pardon, arka ilmeğe geldik artık. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın çaprazlanmış oldu. Şimdi zaten ördükçe modelimiz kendini gösterecek. Şimdi arka ilmeklerimizi örelim. Robada hoş duran bir model. Evet, arka ilmeklerimizi örüyoruz. Evet. Buradaki ilmeğimi de ördüm. Bakın burada bir tane doluyorum. 1 2
3, 4, 5 ve 6. 6 tane ilmeğim uzadı. 3 tanesini çıkardım. Buna geçirdim. Ve bu üçünü aldım. Tekrardan bu şişime geçirdim. Evet, dolamıştık zaten. Ve bu ilmeklerimizi de böyle örüyoruz. Bir tane doladık ve kol ilmeklerimizi devam ediyoruz. Evet, artırmış olduğumuz ilmeği de ördük. Bir tane artırıyoruz ve ilmeklerimizi tekrardan bakın açıyoruz. Ve son ara ilmeğimiz. 3 tanesini çıkardım. Üçünü buraya geçiriyorum, aktarıyorum. Tekrardan bu 3 ilmeği de alıp bu şişime geçiriyorum. Ve örüyorum. Bu kadar arkadaşlar. Evet, bu model sıramızı da böylelikle tamamladık. Bir tane doladım ve şimdi ön beden için örüyorum. Bakın daha önce buradan geri dönüş yapmıştık. 2, 4, 6, 7 ilmekten sonra 4 ilmeğim kalmıştı. 6 taneydi. 2 tanesini bir önceki sırada örmüştük. Bu sırada da 2 tanesini ekliyorum ve geri dönüyorum. Evet. Bu sırada artık arkadaşlar yapacağımız işlem sadece ters örgü örmek. Başka hiçbir işlem yapmayacağız. Evet. Bu çevirmiş olduğumuz ilmekleri de hepsini ters örgü olarak öreceğiz. Şimdi arkadaşlar bu sırada bu şekilde ters örgülerimizi öreceğiz. Ön sırada geldiğimizde düz örgülerle öreceğiz. Yalnız artırmalar yapacağız. Bu modelimizin sağından ve solundan. Yine artırmalarımıza, roba artırmalarımıza devam edeceğiz. Ön sıradan örüp arka sırada tekrardan modelimizi uygulamaya başlayacağız. Şimdi ben bu sırayı ters örgülerle öreceğim. Ön sırayı da düz örgülerle örüp geleceğim arkadaşlar. Ama dediğim gibi ön sırada artırma yapmayı unutmayın. Model yapmış olduğumuz ara ilmeklerden bir önce ve bir sonra artırmalarımızı mutlaka yapıyoruz, devam ediyoruz. Şimdi ben arka sırayı ve ön sırayı örüp geleceğim. Arkadaşlar şunu da söylemeyi unuttum. Yine yaka düşürme tekniğinde ben ön ilmeğimize geldim. Geri dönüş yaptığımız ilmeğimize 2, 4, 6, 7 ilmekten sonra 2 ilmeğim kalmıştı. Şimdi bu 2 ilmeği de örüyorum ve geri dönüyorum. Evet. Artık yaka düşürmemiz bitti. Yine tabii bu tarafta da 2 ilmeğim var. Onu da örgüme ekleyip geri dönüş yapacağım. Arka sırada zaten göstereceğim. Ondan sonra tamamen bitireceğiz. Evet, şimdi ben bu sırayı da düz örgülerle öreyim. Arka sırada modeli uygularken beraber yapacağız yine. Evet arkadaşlar, son kez burada da göstereyim. Yaka düşürme tekniğimizin sonuncusunu yapıyoruz. Bu tarafta da 2 ilmeğim kalmıştı. Onları da ekleyip geri dönüyorum. Artık bu sırada sıra sonuna kadar öreceğim. Hiç ilmeğim kalmayacak. Evet, gelelim model kurulumumuza. İlk ilmeği aldım ve ters örgülerle örmeye başladım. Evet, artırma ilmeklerimize geldik. Artırdığım ilmeği ördüm. Şimdi burada 6 ilmeğimizi ikişer dolayarak örüyorduk. 1,
2 çıkar. 1 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 2 çıkar. Evet. Bu şekilde sonra tekrardan devam ediyoruz. Arkadaşlar, modelimizin kuruluşu bu şekilde. Arka sırada modelimizi 2 ilmek dolayarak, 2 baş dolayarak örüyoruz arka tarafta. Ön tarafta iplerimizi uzatıp çaprazlayıp örüyoruz. Daha sonra arka sırayı hiçbir işlem yapmadan örüyoruz. Ön sırayı hiçbir işlem yapmadan örüyoruz. Arka sırada tekrardan model kuruyoruz. Sıramız, uygulamamız bu şekilde. Hep bu şekilde devam edecek. Şimdi ben sizlere bir kere daha burada göstereyim. Sonra bir de ön tarafta yaptığımız işlemi göstereceğim. Evet, ara ilmeğimize geldik. 6 ara ilmeğimize 1 2 kere doluyoruz başını ve çekiyoruz. 1 2 kere doluyoruz ve çekiyoruz. 1 2 1 2 1 2 1 2. Evet. Buradan örmeye devam ediyoruz. Evet. Şimdi ben arka sıramı tamamlayacağım. Dediğim gibi artık burada hiç ilmeğim kalmayacak. Sıra sonuna kadar öreceğim. Sıra sonundaki 7 ilmeğim haroşa olarak öreceğim yalnız. Modelimi yaparak sıra sonuna kadar öreceğim. Ön sırada modelimi tekrardan nasıl çaprazladığımı sizlerle paylaşacağım. Sıra sonuna kadar öreyim, geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın ben sıra sonuna kadar ördüm. Sırada sonundaki 7 ilmeğimi de ördüm. Şimdi burada ne yapacağız? İlmeklerimizi açıp yine çaprazlamasını yapacağız. Onu göstereceğim. Daha sonra sıra sonunda bir de düğme deliği açacağız. Onu göstereceğim sizlere. Buradan başlayalım. İlk ilmeğimi her zamanki gibi örmeden alıyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Ön sırada olduğum için artırmalarımı da yapacağım. Evet. Bakın, artırma yerine geldik. İlmeğimi ördüm. Bir tane doladım. Şimdi burada ilmeklerimizi açacağız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 3 ilmeğimi çıkardım. 3 ilmeğimi tekrardan bu şişime aktardım. Ve bu ilmeklerimi de onların üzerine geçiriyorum. Bir nevi çaprazlamış oluyoruz arkadaşlar işte. Ve üzerinden örüyoruz. Evet. Bakın. Şöyle doluyoruz. Şu kolumuzu da birazcık öreyim. Bakın arkadaşlar, modelimiz bu şekilde kendisini göstermeye başladı zaten. Şimdi arkadaşlar bu şekilde ilmeklerimizi açarak sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonunda düğme deliği yapmayı da sizlere göstereceğim.
Evet arkadaşlar, son olarak dedim şu modeli de göstereyim sizlere. Evet, bakın artırma yerimize geldik. Bir tane artırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmeğimiz. 3 ilmeğini çıkardım. 3 ilmeğimi bu şişime taktım. Ve tekrardan bu 3 ilmeği alıp bu şişime aktarıyorum. Ve bakın burada zaten dolamıştık. Buradan bu şekilde örüyorum. Evet, modelimiz bu şekilde. Modelimizin önünden ve arkasından birer artırma yapıyoruz. Yani işte arka sırada doluyoruz. Ön sırada iplerimizi açıp çaprazlayıp örüyoruz. Sonra arka sırayı hiçbir işlem yapmadan örüyoruz. Ön sırayı da hiçbir işlem yapmadan, tabi artırma sırasında olduğumuz için artırmaları yapıyoruz. Düz olarak örüyoruz ve tekrardan diğer arka sırada modelimizi kuruyoruz. Bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu tarafta düğme deliği açacağım. Kız bebekler için yaptığımdan dolayı örgümüzün sol tarafında ilmek deliği açıyoruz. Düğme deliği. Eğer erkek bebekler için yapacak olanlar hemen başlangıçta düğme deliğini açmaları gerekiyor. Şimdi 1, 2, 3 ilmek ördüm. Haroşamdan bir tane doladım. 2 ilmeği bir aldım. Evet, 2 ilmeği bir aldım. Ve bu şekilde de düğme deliğimi açmış oldum arkadaşlar. Evet, modelimiz bu şekilde. Bakın şu aralardan bu şekilde çaprazlayarak yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben örmeye devam edeceğim. Daha sonra kol haroşalarına geldiğim yerde tekrardan gelip sizlerle beraber örmeye devam edeceğim. Şimdi bir miktar öreyim. Ben geliyorum. Daha sonra ne kadar ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, ben yeleğimin roba kısmını neredeyse tamamladım. Toplamda 18 kez artırma yaptım. Bu şekilde. Modelimiz de güzel durdu. Şimdi şöyle yapalım. Benim uzunluğum bu şekilde yeterli. Sizlere ölçüsünü de vereyim. Kolunu ölçtüğümüz zaman 12,5 santim arkadaşlar. Şu uzunluk 12,5 santim. Dediğim gibi toplamda 18 kez artırma yaptım. Şimdi artık artırmalarımız bitti. Bütün ilmekleri haroşa olarak öreceğiz arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim. 12 sırada bir düğme deliği açtım. Yani ikinci düğme deliğimi de 12. sırada açtım. Dediğim gibi bundan sonra düğme deliklerini 12 sırada bir açacağız. Onu da unutmamamız gerekiyor. Şimdi ben 18. artırma sırasını yaptım. Arka sırayı örmedim daha. Burada arkadaşlar hiçbir artırma veya eksiltme yapmadan 3 sıra boyunca haroşa öreceğiz. Bütün ilmekleri 3 sıra boyunca haroşa olarak öreceğiz. Daha sonra kol ayrımı yapacağız. Kol ilmeklerimizi keseceğiz. Daha sonra bedeni birleştirip yeleğimize devam edeceğiz. Evet, bu şekilde ben haroşa örgüyü düz örgülerden oluşturuyorum. O yüzden düz örgülerimle 3 sıra haroşa olana kadar öreceğim. Şimdi ben 3 sıra haroşamı örüp geleyim, kollarımızı birlikte keselim. Sonra birlikte birleştirmesini yapalım arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, ben 3 sıra haroşama tamamladım. Şimdi artık kollarımızı kesmeye başlayacağız. Evet, başlıyorum örgüme. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve düz örgü olarak devam ediyorum. Artık haroşa örgülerimiz bitti arkadaşlar. Örgümün dileğimin ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örgülere başlayacağım. Şimdi ön bedeni kolumuza kadar örüyoruz. Ben kol ilmeklerimin karışmaması için ilmek tutucu ekledim. Evet. Aralarda 6'şer ilmeğimiz vardı. Onun 3 tanesini beden için ayırdım. 3 tanesini de kola ekledim. Evet. Bakın. Burada 3 ilmeği beden kısmına ekledim. 3 ilmeği de kolumuza ekledim. Şimdi işaret ilmek tutucumun oraya geldim. İlmek tutucumu çıkartıyorum. Ve ilmeklerimi kesmeye başlayacağım. Bakın. İkisini bir aldım. Örüyorum. Üzerinden geçiriyorum. Örüyorum. Üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde kesimimi yapıyorum. Yalnız arkadaşlar ilmeklerinizi sıkmamaya çalışın. Çünkü sıkarsa bebeğinizin kolunu rahatsız eder. Sıkar. O yüzden ilmeklerimizi birazcık genişçe bırakıyoruz. Evet. Bu şekilde ilmeklerimi bakın kesiyorum. Ama dediğim gibi buraya çok dikkat edin. Bu kesme benim en dikkat ettiğim noktalardan bir tanesi. Evet. Bebeğiniz rahatsız olmasın. O yüzden bu şekilde geniş geniş kesimimizi yapıyoruz. Evet, diğer ilmek tutucumun oraya kadar kesimimi yapacağım. Daha sonra oradan arka beden için devam edeceğim. Daha sonra diğer kol ilmeklerimi keseceğim. Oradan ön beden için devam edeceğim. Ve arka tarafta da bedeni, yeleğimizin bütün bedenini birleştireceğiz. Şimdi ben bu kesimimi, kol kesimimi tamamlayayım. Geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kolumu kestim. Bakın bir ilmeğim kaldı. Bunu ne yapıyoruz? Buradaki ilmek tutucumuzu çıkartıp buradaki ilmekle birleştirip bu tarafa alıyoruz. Evet. Bu şekilde bakın kolumuzu kesmiş olduk. Ve dediğim gibi bakın çok gergin değil. O yüzden rahatça kullanılabilir şekilde. Şimdi arkadaşlar burası arka bedenimiz. Arka bedenimizi öreceğiz. Tekrardan kolumuza geldiğimiz zaman kolumuzun kesimini yapacağız. Ön bedeni de örüp bitireceğiz. Arka tarafta birleştirmelerini göstereceğim. Şimdi ben bu sıramı tamamlayıp geliyorum.
Evet arkadaşlar, bakın iki kolumuzu da kestik, tamamladık. Bu şekilde robamızı bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar koltuk altlarında aslında hiçbir işlem yapmıyoruz. Yani hiçbir zorluğu yok, farklı bir ayrıntısı yok. Örgüme başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmeğimi, ilk 7 ve son 7 ilmeğim yine aynı şekilde haraşo olarak gidecek. Bunları haraşo ördüm ve artık önde düz, arkada ters olarak yeleğimize devam edeceğiz. Evet, şimdi ön bedenimizi örüyoruz. Evet. Bakın ön bedenimizi bitirdik ve arka bedenimizi geçeceğiz. Hiçbir işlem yapmadan, hiçbir artırma da yapmıyoruz burada. Kol altında. Bu şekilde direktmen birazcık sıkı yaparsanız daha iyi olur. Açılmada olmaz. Bu şekilde birleştirmesini yapıyoruz arkadaşlar. Hiçbir farklı uygulanan bir şey yok. Evet. Şimdi yine diğer kol altına kadar öreceğim ve orada da aynı şekilde birleştirmesini yaptıktan sonra artık bedenimiz birleşmiş olacak ve dediğim gibi ön tarafta düz, arka tarafta ters örgü örerek yeleğimizi tamamlayacağız. Yeleğimizin boyutunu tamamladıktan sonra arkadaşlar yine alt etek ucu kısmında haraşo örgülerle lastiğini yapıp tamamlayacağız. Yeleğimizi bitireceğiz. Bu arada 12 sırada bir düğme deliği açmayı da unutmayalım. Şimdi ben arkadaşlar gideceğim, yeleğimi tamamlayıp geleceğim. Çünkü dediğim gibi başka hiçbir işlemi kalmadı. Yeleğimi bitireceğim. Daha sonra yakasına fırfır yapmak için geleceğim. Yeleği de anlattığım şekilde örelim. Ben geldiğimde ölçüsünü vereceğim sizlere, kaç santim uzunluğunda ördüğümü, kaç düğme deliği yaptığımı. O zaman net bir şekilde söyleyeceğim uzunluğunu. O zaman siz de o uzunluğa göre örebilirsiniz. Geldiğimde yaka kısmını yapacağız. Evet arkadaşlar, ben yeleğimi tamamladım. Evet, bu şekilde bakın, bu yeleğimizde yakayı düşürdük ve bu şekilde küçük bir yelek çalışması yaptık. 0-6 ay bebekler için. Şimdi ben sizlere açıklamasını yapayım. Haraşolardan sonra arkadaşlar 2 tane düğme deliği açtım. Toplamda 4 tane düğme deliğim oldu yeleğimde. 4. düğme deliğimi açtıktan hemen sonra haraşolarımı yaptım. Şimdi ben size komple ölçülerini vereyim. Ondan sonra yakamızı yapmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar benim verdiğim sayılar, benim verdiğim ip ve şiş numarasına göre ördüğünüzde genellikle aynı şekilde tutar. Yalnız elinizin sıkılığı veya gevşekliği fark eder. O yüzden herkes kendi elini bilir. Sıkı mı örüyorsunuz? Daha bol, daha gevşek mi örüyorsunuz? Ona göre ipinizi tercih edip şiş numaranızı da ona göre tercih edin.
Benim bu ölçüleri vermekteki amacım, sebebim ipinizin ya da şişinizin farklılığı sebebiyle yeleğiniz büyük olur. Benim verdiğim ölçülerde yaptığınız halde bile ya büyük olabilir ya da küçük olabilir. O yüzden ölçü veriyorum ki benim ördüğüm boyutlarda örebilirsiniz. Evet, şimdi bakıyorum omuz bu tepe kısmından aşağıya kadar 28 santim arkadaşlar. Uzunluğu yeleğimizin, çeviriyorum. Eni de 24 santim arkadaşlar. Yeleğimizin boyutu. 0-6 yaş arası uygun bir yelek oldu. Dediğim gibi 4 tane düğme deliğim var. Şimdi arkadaşlar yaka için ilmek alacağız. İlk önce ipimizi geçirip sabitleyeceğiz. Tabii ki yakamızı da aynı şiş numarasıyla öreceğiz. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir yaklaştırayım biraz. Bu baştaki 7 ilmek kalacak. Buradan ilmek çıkarmaya başlayacağız. Bakın burada haroşanın bombeleri var. Bu bombelerden ipimizi çıkartacağız. Şimdi ipimizi ilk önce geçirelim ve sabitleyelim. Bakın burası tamamen haroşa olan kısım. Hemen şuradan ilmeğimi geçiriyorum ve buraya ipimi bağlayacağım. Daha sonra bu ipi arka tarafa çekeceğiz arkadaşlar. Evet. Yine aynı ilmekten bu şekilde ilmek çıkartacağım. Evet. Bakın hep alttaki bombelerden. Evet, bakın. Bunu tığla da bir tığ yardımıyla da yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Hep alttaki yerlere batıyoruz. Bir aşağıdan bir yukarıdan yapmayın arkadaşlar. Düzgün durmaz. Evet. Hep bu aşağıdaki bombelerden ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar ben bu şekilde ilmeklerimi ta buradaki 7 ilmeğim kalana kadar buraya kadar ilmeklerimi çıkartacağım. Daha sonra beraber devam edelim. Gösterdiğim şekilde hep alttaki bombeleri bakın. Bu haroşanın bu üstteki, bu alttaki, bu üstteki, bu alttaki hep alttakine bataraktan ilmeklerimizi çıkartalım. Evet. Ben bütün ilmeklerimi aldım. Bakın burada 7 ilmeğim yine kaldı. Şimdi yeleğimi çeviriyorum. Böyle çevirdiğimiz zaman arkadaşlar yakamızın düz tarafı olacak. Şimdi bu tarafta hem düz örgülerle öreceğiz hem de artırmalarımızı yapacağız. Şimdi ilmek sayımızı da sizlerle birlikte bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 ve 62. Evet, 62 ilmeğimiz var. Şimdi 62 ilmekle birlikte başlıyoruz. İlk ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum. Bir tane örmüş sayıyorum.
ve bir tane ilmek artırıyorum arkadaşlar. Bu sırada hep bu şekilde bir tane örüyorum, bir tane ilmek artırıyorum, bir tane örüyorum, bir tane ilmek artırıyorum. Şimdi arkadaşlar bu şekilde eğer fırfırı çok olur ya da fırfırı bana göre çok diyorsanız 2 ilmekte bir de artırabilirsiniz. Ben birazcık fazla fırfırlı olsun istedim. Bu şekilde bir örüp bir tane gizli artırma yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi işlemimiz bu şekilde devam edecek. Sıra sonuna kadar aynı işlemi uygulayacağız. Daha sonra arka sırada ters, ön sırada düz örgü olarak yakamıza devam edeceğiz. Birkaç sıra öreceğiz. Daha sonra bitirmeden yine 1-2 sıra haroşa örüp ondan sonra yakamızı bitireceğiz. Şimdi ben gidiyorum. Yakamı örüp geleyim. Dediğim gibi başka bu sıradaki yaptığımız işlemi uygulayacağız. Daha sonra arka sırada ters, ön sırada düz öreceğiz. Birkaç sıra öreceğiz. Ondan sonra ben geldiğimde zaten sizlere kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Ve etek ucuna da 2 sıra ya da 1 sıra haroşa öreceğim. Onu da gelince net bir şekilde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben yakamı bakın tamamladım. Toplamda bu düz ilmeklerim 8 sıra yaptım. Daha sonra 2 sıra haroşamı ördüm ve kesimini yaptım arkadaşlar. Şimdi bakın bu tarafı diktim. Şu şekilde kenara sabitledim dikiş yaparak. Burayı da sizlerle beraber dikelim. Burayı bu şekilde açıkta bırakabilirsiniz ama dikildiği zaman daha hoş, daha güzel duruyor. O yüzden ben dikmeyi tercih ettim. Şimdi ipime küçük bir şiş iğneme küçük bir ip taktım ve arkadan köşe noktasından geçirdim. Burada çok görünmüyor zaten arkadaşlar. Çok aşırı böyle mühim değil. Ama yalnız şu kenar kısmından dikmeye gayret edin. Herhangi bir yere batabilirsiniz. Evet. Şu köşeden son defa daha geçip arka tarafta ipimi sabitleyeceğim. Şuraya düğüm atalım ki kolay kolay açılmasın. Daha sonra ipimi buradaki ilmeklerin içinden yürütüp çekiyorum. Ve böylelikle bakın bu tarafı da dikmiş olduk. Ben düğmelerimi de dikmiştim arkadaşlar. Bu şekilde ayıcıklı düğme tercih ettim bu sefer. Çok şirin oldular. Evet. Yeleğimiz bitti. Gerçekten çok güzel, şık, şirin bir yelek olmuş oldu. Hem bakın yaka düşürme tekniğini de bu yelekte ilk defa uyguladık. Ve çok da güzel oldu. Bu şekilde ayıcıklı düğmelerimizle birlikte
Şöyle biraz yüksekten de çekelim. Evet, yeleğimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Dediğim gibi 0-6 ay arasında ölçülerimiz örecek. Bu ölçülerde örmek isteyen arkadaşlar benim verdiğim ölçülerde örebilirler. Yalnız bir büyüğünü örmek isterseniz arkadaşlar bu artış sıralarında bir ya da iki kere daha artırma yapacaksınız ve boyundan da biraz daha uzunca öreceksiniz. Hatta yani 5. düğme deliğine yakın olacak. Şu araları kısa tutarsanız 12 değil de 11 ya da 10 ilmekte yaparsanız o 5. düğme deliğini açıp ondan sonra haroşaları örüp bitirebilirsiniz. Yani birkaç parmak daha uzun yapmalısınız arkadaşlar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız, videolarımı beğenir ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu şekilde videoların devamı için arkadaşlar abone olmanız ve çevrenizde duyurmanız önemli. Ne kadar çok kişiye ulaşabilirsem benim için o kadar iyidir ve videolarımın devamlılığı ona bağlıdır arkadaşlar. Evet, desteğiniz için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.